sağlığı konusunu konuşacağız bugün Çağla Seven'le ve belirli konuları mümkün olduğu kadar paylaşmaya çalışacağız. Doğum sonrası bir bebekte ne gibi sağlık sorunlarına dikkat etmemiz gerekir Çağla? Aslında yeni doğan dönemi çok kıymetli bir dönem. Özellikle anne sağlığı iyi geçirilmiş, sağlıklı geçirilmiş bir gebelik sonrası yeni doğan döneminde özellikle evde yapılmış doğumlar ya da hastanede erken doğumlar çok riskli olabiliyor. Erken doğum sonrası iyi bir yeni doğan bakımı gerekli bir çocuk için. Velev ki zamanda doğmuş ve bir sorun yaşamamış çocukta da en önemli sorun aslında beslenme ve solunum takibi. Bir çocuğun anne sütünü 2 saat arayla yeterince alıyor olması ve bir gün içinde yeterli idrar çıkarıyor olması, örneğin 4 ara bezi bir gün içinde değiştiriyor olması aslında iyi beslendiğini gösteriyor. Bazen kiloya endeksleniyor. Aslında ilk bir hafta tartı kaybı yaşıyor yeni doğan bebek. Sonrasında kilo almaya başlıyor. Ama aylık 500 gram gibi ortalama kilo alan bir çocuk ve motor gelişimini örneğin 3 ayda başını tutmaya başlayan bir çocuk, annesiyle sosyal gülümseme içinde olan göz teması kuran bir çocuk görece sağlıklıdır denebilir. Çocuklarda en büyük problemler solunum yolları ile ilgili oluyor. Solunum sıkıntısı ve dehidratasyon dediğimiz sıvısız kalma sorunlarıyla daha çok hastaneye başvurma ve özellikle sağlık hizmeti alma durumu, hastane yatışları söz konusu oluyor. Bu da çocukların erişkinlere göre görece çok daha dar bir hava yolunun olması ve buradaki herhangi bir hastalıktan ya da ödemden bir daralmanın çok ciddi solunum sıkıntısına yol açması sebep olması önde gelen neden. Yeni doğan ve çocuklarda ilk yardım eğitiminde de önemli olan solunum sıkıntısını ortadan kaldırmaktır. Bir süre sonra çocukların solunum kasları da çok kuvvetli olmadığı için yoruluyor ve solunum yetmezliğine girebiliyor. O yüzden hızlı soluk alıp veren, burun kanadı dediğimiz burun kanatlarının iki tarafının açılıp kapanıyor olması şeklinde solunum sıkıntısı yaşayan, dudakları moraran, bir şekilde hızlı soluk alıp vermekten annesini ememeyen, beslenemeyen ki zaten çok hızlı soluk alıp veren bir bebeğin beslenmesini de istemeyiz. Annesini emdiğinde aspire etmek dediğimiz akciğere bu gıda anne sütünün kaçması şeklinde sıkıntı yaşanması için böyle bir çocuğun hızlıca sağlık kuruluşuna başvurması gerekebilir. Tabii ki kazalardan korumak çok önemli. Annenin lohusu olduğu ve belki de işte göçmenlerde ev içi uygunluğunun daha kısmen zor olduğu durumlarda ciddi sorunlar olabiliyor. Memede uyumayı çok önermiyoruz. Aynı odada ayrı yataklarda olmayı öneriyoruz. Yastıksız yatma, boğulmayı önleme açısından. Belki bir dönem emzik güvenli olabiliyor. Çok önermesek bile. Hem diş sağlığı hem sonraki bağımlılık sürecinin aşılamaması hem sık enfeksiyon nedeni olması ama yeni doğan döneminde ilk bir ayda örneğin emzik belki bu açıdan güvenli olabilir. Yüzüstü asla yatırmıyoruz çünkü baş kontrolü gelişmediği için çocuk bebek kendini doğrultup hava yolunu açık tutamayabiliyor. Mutlaka sırt üstü yatağında çok fazla eşya olmadan anneyle yan yana fakat ayrı yataklarda ve 2 saatte bir beslenerek göbek bakımı kuru bir şekilde sağlanarak yeni doğan dönemini geçiren bir çocuk ilk 6 ay anne sütü alıyorsa, 3-4 ayda başını tutuyorsa, 6 aydan itibaren oturuyorsa aslında sağlıklı bir gidişat gösteriyordur. 18 aya kadar da yürümesi gerekir. 13 aya kadar da dişinin çıkması gerekir. Buralarda bir gecikme fark edilirse hastaneye başvurulabilir. Tabii ilk 6 ay anne sütünün önemini tüm dünyaca kabul edilmesi ve günden güne artırılması bu söylemlerin halen anne sütünde çok geri kaldığımızın sonuçları. Özellikle 4 aydan sonra anneler bir şekilde sütün yetmediği, çocuğun yeterli kilo alamadığına dair yanlış algılar içine girebiliyor. 4 aydan sonra alerjiyi önlemek için tadımlık diğer gıdalar tattırılabilir. Ama 9 aya kadar yine ana öğün olarak anne sütü esas bizim besin kaynağımız. İlk 2 yaşta çocukların beyin gelişimi çok hızlı, miyelizasyonu çok hızlı. Bu dönemde anne sütü çok büyük bir bu anlamda gelişmeyi etkileyici bir faktör.
Beslenme bozukluklarını bu aşamada çok ciddi fark edip erkenden tedavi etmezsek bu miyelizasyon dönemi hasara uğrayabiliyor ve çocuğun bütün hayatını etkileyecek derecede etkileri olabiliyor. Basit bir demir eksikliği anemisi, basit bir çinko eksikliği, bunlara ulaşılamadığında D vitamini eksikliği ciddi sorunlar yaratabiliyor. Yeni doğan döneminden itibaren D vitamini ücretsiz bir şekilde kullanması, her gün 3 damla olacak şekilde ve 4 aydan itibaren prematürelerde, erken doğan bebeklerde 2 ayda başlayabiliyoruz. 4 aydan itibaren de demir takviyesini mutlaka alıyor olması gerekiyor bir çocuğun. Çünkü o hızlı büyüme evresine anne sütü veya ek gıdalar demir takviyesi olarak yeterli gelmeyebiliyor. Demir de tüm hücre içi fonksiyonları, beyin gelişimini çok etkileyici bir etmen. Mikronütriyant dediğimiz bir besin kaynağı. Bu açıdan bunların alınıyor olması gerekiyor. İlk bir yaş için söyleyebileceklerim bunlar. Yine hani soru olabilirse yine cevaplarım. Bazen şöyle bir sorun yaşıyoruz. Başka ülkelerden gelen kişilerin aşı takvimi uymayabiliyor ya da ne yazık ki kendi yapılan aşılarını yanlarında getirmiyorlar ya da getirilen başka bir dilde olduğu için biz anlayamıyoruz. Bu genellikle sorulan sorulardan bir tanesi oluyor. Sen bu konuda ne önerirsin? Kişilere gelmeden önce ne yapmaları gerekir? Nasıl bir yol ilerlenmelidir? Ya da oldu ki bir kişi 2 yaşında bir çocuğunu getirdi ve yanında yaş takvimi yok. O zaman ne yapılıyor? Ne yapılıyor? Yani bizim prosedür olaraktan. Maalesef yazılmamış, yapılmamıştır kuralı geçerli oluyor bizim açımızdan. O yüzden aşı takvimi çok kıymetli. Aslında aşılanmamış kabul edilip tekrardan başlanıyor. Belli aşılarda, hepatit B aşıları gibi zaten aşı sonrası yeterli bağışıklık oluştu mu diye kontrol edilip tekrarlayan aşılamalar yapılabiliyor ama bir şekilde eğer ilk dozların yapıldığına dair bir kanıt yoksa yapılmamış sayılarak çocuk sıfırdan aşı takvimi oluşturulmak zorunda kalınıyor. O yüzden çok önemli aşı takviminin yanlarında getirmeleri. Tabii kaotik bir süreçten söz ediyoruz ama hani buna kıymet vermek, bir eşya, bir şey olarak, belge olarak kıymet vermek çok önemli. Eğer olamıyorsa sıfırdan aşılama takvimi oluşturmak gerekecek çünkü. Katkıların için ve bütün paylaşımlar için çok teşekkürler Çağla'cığım. Ben teşekkür ederim.